Buraya kadar geldim. Şimdi şurada birleştirme yapacağım. Onun için ne yapıyorum? Şuradan bir tane daha şöyle içeriye giriyorum. Beyaz renkli kağıdımla. Şunu sandviç için buraya koyuyorum. Şunu bunun içine takıyorum. Üsttekinin içine. Şuraya. Ve çekiyorum. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bununla bunu birbirine bağlayacağım. Bunun için ne yapıyorum? Şu tepeden şuradan ve şuradan içeriye bir kağıt daha sokuyorum. Kanadım birini buraya soktum. Diğerini buraya soktum. Bakın. Şöyle. Ve çektim. İkisini çektim. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Şu şekilde bunu bağlayacağım. Şöyle açıyorum arayı. Şunu arkadaşlar şu içeride kalanı şunun içine. Şuraya. Şu araya sokacağım. Bak şöyle. Bunu içeriye yerleştirdim. Gördünüz mü? Şimdi şu kaldı dışarıda. Bunun katını açıyorum. Şöyle. Bunu yakalıyorum ve şuradan içeriye geçiriyorum. Şöyle. Şu vaziyette içeriye geçiriyorum. Şöyle çekiyorum ve yatırıyorum bu şekilde arkadaşlar. Şu kısım biraz uzun kalmış. Bunun boyunu keselim. Şöyle ve bunu arkadaşlar şuraya sokuyorum. Şu şekilde yerleştiriyorum. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Birleşme bu şekilde yapıldı. Evet arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi beyaz renkli olan da bitti. Şimdi bu sefer ne yapıyorum arkadaşlar? Şu krem renkli kağıdımla işime devam ediyorum. Aynen bu şekilde hiç değişmiyor arkadaşlar. Aynı yoldan bir krem, bir beyaz, bir krem, bir beyaz olacak şekilde bu balık sırtını yapmaya devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar şöyle 1, 2, 3 tane krem rengi yaptım. Araya da 2'şer tane beyaz renkli kağıt kullanarak şöyle 5 sıra balık sırtı yaptım. Bu boy yeterli arkadaşlar. Bunun üzerine şimdi şöyle 2 tane şerit dikeceğim. Bunlarla ilgili resimleri de arkadaşlar konuşmamın sonuna koyacağım. Yani burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Tabandan sonra 2 sıra şerit dikiyoruz. Balık sırtından sonra yine 2 sıra daha şerit dikiyoruz. Ona göre kağıtlarınızı hazırlayın. Şimdi bu şeritleri de arkadaşlar bildiğimiz yoldan dikeceğiz. Şöyle ipim burada. Şuradan aşağıya iniyorum. Bundan önceki yaptığım çantada arkadaşlar 1 sıra yapmıştım. Burada arkadaşlar 2 sıra yapacağım. Daha böyle belirgin olsun istiyorum. Şöyle. Bunu ben yine tekrarlayayım. Tabandan sonra arkadaşlar şu tabandan sonra 2 sıra şerit dikeceğim. Şuraya.
Sonra araya 5 sıra şu şekilde balık sırtı yapacağım. Balık sırtından sonra da arkadaşlar 2 sıra yine aynı şekilde şöyle düz şeritlerden yapacağım. Arkadaşlar bakın, birinci sırayı balık sırtından sonra birinci sırayı diktim. Bu yeterli gelmedi gözüme. İkinci bir sırayı daha dikiyorum. Zaten size demiştim. 2 sıra dikeceğim diye. Onu da şuradan başlıyorum. Şöyle dikmeye. Şuradan getireyim. Şu şekilde. Şöyle. Balık sırtından sonra arkadaşlar 2 sıra daha bu şeritlerden dikeceğiz ve çantamız bitecek. Buna ister kilit, mıknatıslı kilit yapın, ister fermuar dikin, hangisini arzu ederseniz onu yaparsınız. Ben fermuar yapmayacağım buna. Buna ben mıknatıslı kilit yapacağım. Yahut da iple bağlayacağım. Evet arkadaşlar, bunu da bu şekilde böyle komple, bunu da böyle komple dikeceğiz. Arkadaşlar bakın, çantamı bitirdim. Gördüğünüz gibi gayet de güzel, değişik bir çanta oldu. Bununla ilgili arkadaşlar 2019 yılında videolar yayınlamıştım. Dikişsiz çanta adı altında. Onların linkini ben açıklama kısmına yazacağım. O çantayı da orada da, çünkü tabanı ayrı, gövdeyi ayrı, tek tek böyle uzun uzun anlatmıştım. Oralardan da videoları izleyerek şu balık sırtını ne şekilde yapıldığını daha iyi kavrayabilirsiniz. Şimdi çantam bitti arkadaşlar. Şöyle bir sap yaptım. Bu sapın nasıl yapıldığını ben size göstermeyeceğim. Çünkü daha önceden de dediğim gibi bu tür çalışmaları önceden yaptım ve videolarını yayınladım. Sözlerimin sonuna arkadaşlar bu videoya ait resmi videonun içine koyarım. Linkini de açıklama kısmına eklerim ve oradan girerek bu çanta sapını nasıl yaparsınız onu öğrenirsiniz. Ayrıca arkadaşlar ben fermuar yapmadım. Onun yerine şöyle mıknatıslı kilit yaptım. Mıknatıslı kilidi de arkadaşlar dikmedim. Bakın, bunu yapıştırdım. Bunu yapmak için arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Şu mıknatıslı kilidin şu kısımlarında şöyle kulaklar var.
Bunları eğer şöyle evinizde bir keski adlarını bilmiyorum bu aletlerin de, şöyle bir şeyiniz varsa şu uç kısımlardan girerek bunları kırarsınız. Eğer yoksa şöyle bir penseyle böyle ileri geri şu şekilde, bakın bu şekilde, bakın kırıldı, gördünüz mü? Bakın koptu. Bu şekilde kopartarak bunları bu çantalara yapıştırabilirsiniz. Ben yapıştırma şeklinde yaptım bunu. Evet arkadaşlar, bakın şu şekilde de gayet güzel kapatılıyor. Evet arkadaşlar, balık sırtı çantamın yapımı burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.